Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayramdır. Peki Zafer Bayramı'nın tarihi geçmişini hiç merak ettiniz mi? Gelin Zafer Bayramı'nın tarihçesini beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır. Büyük taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekat idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine 4. kez olmak üzere başkomutanlık yetkisi verilen Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesiyle Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi, Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıl dönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. Bu savaşta Yunan ordusunun zayiatı 100 binin üzerindeydi. Batı Anadolu geri çekilen Yunan ordusu tarafından uygulanan yakıp yıkma taktiğiyle büyük ölçüde harap olmuştur. Meydan Savaşı'ndan sonra çevreyi gezen Mustafa Kemal Paşa, düşmanın ağır yenilgisini, savaş alanında bıraktığı silah, cephane ve savaş malzemesini, ölülerini, sürü sürü esirin kafilelerle geriye götürülmesini gördükten sonra çok duygulanmış ve yanındakilere "Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz burada vatanımızı savunuyoruz. Sorumluluk bize ait değildir," demiştir. Savaştan hemen sonra Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa ordulara şu ünlü emri vermiştir. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri." Bu emir doğrultusunda 3 koldan İzmir'e ilerleyen ordu 1 Eylül'de Uşak'ı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Ege Denizi yerine Akdeniz demesinin nedenini açıklamak gerekirse, Akdeniz kendi içinde küçük denizlere ayrılabilecek kadar büyük bir denizdir. Ege Denizi de bu küçük denizlerden biridir ve Türkiye ile Yunanistan arasında kalan, adalarla dolu olan ve Akdeniz'e ait olan bölüme denir. Söz konusu emirde ise Akdeniz denilerek genel olarak Akdeniz'in Doğu Trakya ve Çanakkale Boğazı'ndan başlayarak Hatay'a kadar olan bölümleri hedef olarak gösterilmiştir. Büyük taarruz, yaklaşık 200 yıldan beri Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan ilk taarruz muharebesidir. Çanakkale ve Sakarya'da Türk zaferi, hücum eden düşmanı durdurmakla sınırlı kalmıştır. Oysa Başkumandan Meydan Muharebesi'nde düşman ordusu topyekûn etkisiz hale getirilmiş, yaklaşık 150 bin kilometre kare alan 14 gün gibi kısa bir sürede ele geçirilmiştir. Zafer, Yunan işgaline son vererek Kurtuluş Savaşı'nın kesin bir askeri sonuca ulaşmasını sağlamıştır. Böylece Türk tarafı Lozan'da önemli bir diplomatik avantajla katılmış, askeri durumun barış görüşmelerinde aleyhte pazarlık kozu olarak kullanılmasını önlemiştir. Taarruz olmasaydı Yunan ordusu belki İzmir'e çekilecek, barış konferansında Yunanların İzmir ve Ayvalık'taki durumu pazarlık konusu olacak, bu yerler sonuçta bir olasılıkla kurtarılsa bile karşılığında birçok taviz verilecekti. Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu Hareketi üzerindeki önderliği bu zaferle pekişmiş, böylece zaferden sonra kurulacak olan siyasi düzenin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos günü ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çalköy yakınlarındaki Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için 2 yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı. Çalköy'ünde gerçekleşen ilk törende Atatürk, milli ruhun canlı tutulmasının önemini vurgulamış ve Meçhul Asker abidesinin temelini eşi Latife Hanım ile beraber atmıştır. Başkumandan Zaferi 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Nisan 1926'da
kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu'nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi gününün Cumhuriyet Ordu ve Donanması'nın Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanacağı belirtilir. Aynı yıl dönemin Savunma Bakanı Recep Peker'in yayınladığı bir genelge ile bayram törenlerinde neler yapılacağı detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Ancak 1930'ların ortalarına kadar ilk tören gibi üst düzeyde gerçekleşecek büyük zafer kutlaması veya anma töreni yapılmamıştır. Hava kuvvetlerinin ülke savunmasında önemli bir yeri olması nedeniyle Teyyare Cemiyeti de 30 Ağustos tarihini Teyyare Bayramı olarak adlandırmıştır. Zafer Bayramı için öncelikle 1960'lardan itibaren daha kapsamlı ve katılımlı bir şekilde kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. 30 Ağustos, Türkiye'de askeri okulların mezuniyet törenlerini yaptıkları gün olmuştur. Ayrıca tüm subay ve ast subay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olmaktadır. Ankara'nın bu bayram onuruna ulusal bir geçit törenine ev sahipliği yapmasıyla ülkenin büyük şehirlerinde geçit törenleri düzenlenmektedir. Türk Yıldızları, Dumlupınar üzerinde bir hava gösterisi gerçekleştirir. Akşamları Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın ve erkekleri onurlandırmak için büyük şehirlerde tatil konserleri düzenlenir. Zafer Bayramı uzun yıllar Genelkurmay Başkanı'nın tebrikleri kabul ettiği bir bayram olarak kutlanmış. Bu durum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkomutan sıfatıyla kutlamalara ev sahipliği yaptığı 2011 yılından itibaren değişmiştir. 30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, ulusal ve resmi bayramlar ve mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre Zafer Bayramı törenleri Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nce Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek yürütülür. Törenler 30 Ağustos günü saat 7'de başlar ve saat 24'te son bulur. Saat 12'de başkentte 21 pare top atışı yapılır. Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koyar. Cumhurbaşkanlığında tebrikler kabul edilir. Törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır. Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir. Başkent dışında Atatürk Anıt veya büstüne Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından çelenk konulur. Mülki İdare Amiri makamında Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte tebrikleri kabul eder. Törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır. İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. Tören geçişi Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır. Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir. 2015 yılında terör olayları nedeniyle kutlamalar sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul şeklinde icra edilmiş. Diğer şenlik, konser, eğlence ve kutlama faaliyetleri gerçekleştirilmemiştir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.